Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir kek tarifi vereceğim. Bir yumurtayla muhteşem bir kek tarifi. Çileklerimizi baş kısımlarını alarak ortadan ikiye keselim. Ben çilekli yaptım. İster muzlu yapın, ister elmalı yapın. Çilekli de çok güzel oluyor, harika oluyor. Sadece baş kısımlarını alalım, ortadan ikiye kesmemiz yeterli. Çileklerimizi kestik. Yarım çay kaşığı tereyağı tavamın her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Tavanın tabanını bu şekilde yağlarsak kekimiz yapışmaz. Üzerine de yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıdın üzerinde yağlayacağım. Bu şekilde tavadan çıkarması çok kolay oluyor. Yapışmıyor. Yağlı kağıdımızın üzerinde yağladık. Şimdi de kek harcımızı hazırlayalım. Bir tane yumurta. Bir çay bardağından bir parmak eksik şeker. Şekerimiz eriyene kadar çırpalım. İsterseniz burada mikser kullanabilirsiniz. Bence el çırpıcısıyla çırptım. Görüyorsunuz, rengi açılana kadar çırptık. Bir çay bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı malzemelerimizin hepsini karıştıralım. Çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli. Fırın kullanmıyoruz burada. Tavada yapacağız. Unumuzu ilave edelim. Unumuzu azar azar ilave edelim. Kıvamına göre ayarlayalım. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya. Onları da aynı şekilde ilave edelim unumuzun üzerine. Çırpalım. Onu ilave edelim. Kıvamı biraz sıvı olduğu için. Tekrar çırpalım. Kıvamını kontrol edelim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. 200 gram. Kek harcım hazır. Yağlamış olduğum tavamı masama aldım. Üzerine kesmiş olduğum çileklerimi dizeceğim. Kek harcımdan birazcık döküyorum. Öncelikle biraz kek harcından dökeceğim. Daha sonra da üzerine çileklerimi dizeceğim. Bu şekilde yapmazsak öbür türlü çilekler yağlı kağıda tavaya yapışıyor. Hiç güzel görüntü olmuyor. Hem de tadı da güzel olmuyor. Çilek lezzeti içerisinde kalacak. Kekin içerisinde. Çileklerimizi dizelim. Bu şekilde yaparsanız çok güzel oluyor. Altına yağlı kağıt koymasanız da çilekleriniz tavaya yapışmayacak. Çıkarması da çok kolay olacak. Bir sırasını ters, bir sırasını düz olaraktan dizdim çileklerimi. Ortaya da koyalım bir tane. Kalan kek harcımızı üzerine dökelim. Her tarafına gelecek şekilde hiçbir açık tarafı kalmasın. Çileklerin üzerine doğru dökelim. Bu şekilde de fırın tepsisine koyup fırına da verebilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Çilekler içinde kalır.
Kasemi sıyırıyorum. Üzerine kapağını kapatalım. Ocağımızı alalım. Ben ocağımın altına alüminyum folyo koydum. Tava bir anda yanmasın. Kısık ateşte, oldukça kısık. Harlı ateşte olmasın. Kapağını hiç açmadan bu şekilde üzeri göz göz olana kadar pişirelim. Ben biraz fazla pişirmişim. Altı biraz daha bakmasaydım yanacaktı. 10 dakikada bir tarafını pişirirsek daha güzel olur kısık ateşte. Bu kek toplamda 25 dakikada hazır. Siz çayınızı demleyene kadar kekiniz hazır olacak. İki tarafını da pişirdik gördüğünüz gibi. Nar gibi kızardı alt üstü. Puf puf da kabardı. İsterseniz üzerine krem şanti çırpıp dökebilirsiniz. O şekilde de pastada yapabilirsiniz. Ben üzerine pudra şekeri döküyorum. Bir yemek kaşığı pudra şekeri serpiştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Nasıl severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bir dilim çıkarayım. Pudra şekerini sıcakken serpiştirirseniz içerisinde erir. Çileklerimizi görüyorsunuz içerisinde. Çok da güzel kabardı. Servis tabağımıza alalım. Kekimize doku testi yapalım. Daha yakından görelim. Görüyorsunuz. Çok da güzel kabardı. Çilekler içinde olduğu için güzel oluyor. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.